Arda Güler tatilini yarıda kesip neden erkenden Madrid'e gitmek istiyor? Mourinho'nun planlarında Arda Güler var mı? AS gazetesi Kerem Aktürkoğlu'nu yazdı. Kerem Aktürkoğlu maçta kime küfür etti? Juventus'un Kenan Yıldız planı ne? Mbappe'den açıklamalar, Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Gündemimiz oldukça yoğun. Hemen şöyle haberlere girelim. Mourinho Asensio hakkında raporunu verdi. Satılsın diyor arkadaşlar. Fabrizio Romano'da haberi giriyor. Asensio'yu istemiyor, zaten birçok da defans hattına transfer yaptılar. Son dakika Real Madrid Cebalos'a bedelsiz ayrılabileceğini bildirdi. Kulüp hiçbir kuruş talep etmeyecek oyuncudan. Buna rağmen oyuncu henüz bir kulüp bulamadı. AS gazetesi yazdı. Vallahi Türk takımları bu oyuncuyu alırsa bence bayağı faydalanırlar. Bir düşünsünler derim. İyi bir oyuncu kendisi. Courtois Real Madrid'de emekli olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Evet, Real Madrid'de emekli olmak da ona çok yakışır bence de. Fabrizio Romano yazdı. Real Madrid transfer pazarında sözleşme yapmayı düşündükleri 5 orta saha oyuncusundan oluşan kısa bir listeye sahip. Enzo Fernandez onlardan sadece birisi, belirlenmiş veya tek seçenek değil. Real Madrid'in son kararını öğrenmemiz için beklememiz gerekecek diyor bu gazeteci. Orada birçok oyuncunun ismi geçiyor. Arda Güler Dünya Kupası performansından sonra sizce Real Madrid'de olacak mı bilmiyorum. Ama bizim için önemli olan da şuydu. Milli takımda bize başarı getirmesini çok istedik. 21 yaşında ondan daha tecrübeli oyuncular bile kötü oynamışken genç oyuncuları bu kadar da eleştirmemiz gerekiyor mu bilmiyorum. Kenan Yıldız, Can Uzun, Deniz Gül, Arda Güler hepsi çok gençler arkadaşlar. Belki bir sonraki turnuvada teknik heyet değişirse, ama teknik heyet değişmezse ben yine aynı şeyleri göreceğimizi düşünüyorum. Teknik heyet değişirse, iyi bir hoca alırsak, ben yine söylüyorum çok zor. Guardiola boşta ve milli takım çalıştırmak istiyor. Neden olmasın? Zaten Filistin'e verdiği destek falan filan, oradan bile bir bağlam kurup bir şekilde arkadaşlar Guardiola'yla anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar. Dediğim gibi o villaların hepsini gidin Guardiola'ya verin, adamı getirin abi. Lamine Yamal, dürüst olmak gerekirse artık eskisi kadar futbol bile izlemiyorum. Futboldan keyif alabilmem için Neymar, Isco, Benzema, Cherki ve Vinicius gibi oyuncuları görmem lazım. Ronaldinho gibi illa Brezilyalı olmaları da gerekmiyor. Örneğin Thierry Henry'nin videolarını izlemeye bayılıyorum diyor. Ben de Thierry Henry'yi severdim. Sanki böyle Dünya Kupası bile artık tat vermiyor gibi arkadaşlar. O eski oyuncuları hepimiz özlüyoruz sanki. Bu arada dediğim gibi Defense Central gazetesinde ve AS gazetesinde hem Arda Güler hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberler var. Birazdan o haberlere de geliyorum. Evet, ünlü futbol sayfası yine bizimle dalga geçiyor. Çok çalışmak yerine akıllıca çalışın diyor. 62 şut, 0 gol, 0 puan. 17 şut, 1 gol, 1 puan arkadaşlar. Bu takım kim onu bile bilmiyorum. Haiti sanırım. Kim abi bunlar? Yeşilburun Adaları mı? Curaçao mudur nedir abi? Bunda hangi takım bu? Curaçao herhalde. UEFA Euro 2028 maçlarında su molası olmayacağını açıkladı. Evet, reklamdan parayı kırdınız zaten. Bu turnuvada bari su molası olmasın. Euro 2028'de bir şeyler yapabilecek miyiz? Uluslar Ligi'nde neler olacak? Çok zorlu gruplar bizi bekliyor arkadaşlar. Eloy Rum. Sanırım Curaçao'da heykelimin dikilmesi gerekiyor. Abi bu takımın, bu ülkenin adı böyle mi okunuyor bilmiyorum ya. Artık Dünya Kupası'nı takip bile etmiyorum. O kadar soğudum Dünya Kupası'ndan ama haberlerini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Tabii yine açıyorum maçları, birazcık da olsa izliyorum. Ama tabii ki de hepimizin tadı kaçtı. Kaya Çilingiroğlu. Prim rezaleti 2002'de de ayyuka çıkmıştı. Dünya üçüncülüğüyle birlikte bu durum örtbas edildi. Almışlar. Bir de biz jip isteriz demişlerdi. Şimdi oyuncuların bir kısmı yorumcu olarak ahkam kesiyor diyor. Demek ki o dönemde de varmış arkadaşlar. Yine söylüyorum, milli takımda bazı şeyler karşılıksız yapılır arkadaşlar. Mirimin kaldırılması gerekiyor. Abi bu adamlar paraya muhtaç adamlar değil ki ya. Senin benim gibi asgari ücrete çalışmıyor ki bu adamlar. Bir de eleştirmeyin bizi diyorlar. Yani siz eleştirilmeyecek bir pozisyonda değilsiniz ki. Yani bu yaptığınız meslek zaten eleştirilen bir şey. Eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Bundan rahatsızlık duymayın. Bir ton reklam anlaşması yaptınız. Milli takımımızdaki her oyuncuyu en az 5 tane reklamda, ayrı reklamda görüyoruz. İnanılmaz anlaşmalar, paralar kazandınız. Eleştirmemiz de gerekiyor. Bu kadar rahat olmayın ya. Soru: Messi gibi 40 yaşına kadar oynamak istiyor musun? Yamal'ın cevabı: İmkansız ki. Bir ihtimal o yaşta oynarım ama o seviyede olmak imkansız diyor. Messi ve Ronaldo gibi 40 yaşına kadar o seviyede kalamam diyor.
Walid açıklama yapıyor. Olay fil dişi sahilinin Iniesta'sı. Almanya'ya karşı şov yaptı. Hala Trabzonspor'da olmasına inanamıyorum diyor. Siz seviyor musunuz bu oyuncuyu, beğeniyor musunuz dostlar? Juventus Kenan Yıldız'ın etrafında bir takım kurmak istiyor diye belirtiyor arkadaşlar. Fabrizio Romano yapıyor bu haberi. Kenan Yıldız gerçekten çok başka bir oyuncu. Juventus kimleri alacak? Charlotte ismi geçiyordu yanına. Ve zaten bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. Neler olacak bilmiyorum. Kenan burada durması gerekiyor mu? Kalması gerekiyor mu? Mesela Arda Güler'in kötü performansından sonraki kulüp kariyeri belki riske girmiş olabilir ama Kenan Yıldız orada paşalar gibi karşılanıyor. Ki Kenan Yıldız çok da kötü oynamadı bence. Troll futbol sayfası yine. Şimdi anlıyorum neden Ronaldo Suudi Ligi'nde bu kadar çok gol attı. Evet, oranın zayıf bir yer olduğunu söylüyor. Tunus'ta teknik direktör değişikliği çare olmadı. İsveç'e 5-1 yenilmişlerdi. Yeni hocayla birlikte de Japonya'ya 4-0 yeniliyorlar. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olmayı düşünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce orayı ayrım yapmadan yönetebilir mi? Bir değişim, yeni bir çağ açabilir mi orada Fatih Terim, ne dersiniz? Bu arada Fatih Terim'in çevresi de çok geniştir. Mesela Guardiola'yı bile bağlayabilme ihtimali var mıdır ya? Ne dersiniz dostlar? Ben Guardiola'yı çok istiyorum. Benim için bir hayal ama inanılmaz olur. Adam çünkü milli takım çalıştırmak istiyor. Milli takım oyuncuları 3-4 gruba bölünmüş durumda. Haluk Yürekli diyor. Takımda Vincenzo Montella'nın, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demirel'den fazlasıyla etkilendiğini düşünen ciddi sayıda oyuncu var. Bazı oyuncular milli takımı Montella ile birlikte Hakan ve Merih yapıyor diyor. Evet, demirbaş olmaya çalışan oyuncular var diyorlar. Böyle bir iddia var. İddiayı ben sunmuyorum. Böyle bir iddia var. Ben bu iddiayı sizlere haber olarak sunuyorum arkadaşlar. Bunu haber yapmışlar zaten. Böyle bir şey varsa ne düşünüyorsunuz? Rodrigo de Paul Lionel Messi'yi tıraş olurken bile yalnız bırakmıyor. Kardeşim şu adamın arkasından ayrıl. Köksal babayı yalnız bırak artık. Soru, Mbappe'yi nasıl durduracaksınız? Planınız nedir? Irak teknik direktörü 3 kaleciyle oynayabilir miyiz diye soracağız. Evet, gelelim o habere arkadaşlar. Arda Güler Jose Mourinho'yu ikna etmek amacıyla Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında ilk günden itibaren yer alacak. Defense Central yazıyor. O habere de şimdi gideceğim dostlar. Böyle dışarıdan okuyunca biraz böyle canım da sıkılmadı değil, hani böyle bir anda gidip hani Real Madrid'deki yerini korumak falan. Milli takım için böyle çok savaş verilmedi gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ve bu kötü performans da tabii ki de kariyerlerini de etkiliyor arkadaşlar. Şimdi gidip orayı kurtarmaya çalışacak ama milli takımda hiçbir şey olmadı. Jose Mourinho iki yönlü bir orta saha oyuncusu istiyor. Hemen gelelim Defense Central'e. Evet, haber kapağı böyle arkadaşlar. Mourinho ile Arda Güler arasındaki görüşme beklenenden daha erken gerçekleşecek. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin elenmesi planları değiştirdi. Arda Güler Mourinho'yu ikna etme amacıyla Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına ilk günden itibaren yer alacak. Arda Güler Türkiye'nin ilk 2 maçında aldığı 2 mağlubiyetin ardından Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle birlikte Dünya Kupası'na fazla kalmayacak. Real Madrid oyuncusu muhtemelen Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen diğer takım arkadaşlarıyla aynı gün Mourinho ile karşı karşıya gelecek. Arda Güler de dahil olmak üzere tüm bu oyuncular 13 Temmuz'da Valdebebas'a katılacak ve tatillerini yarıda keserek ilk günden itibaren İspanya başkentinde olacaklar. Teknik direktör değişikliği ve Bernardo Silva gibi tecrübeli bir ismin gelişiyle rolünün azalabileceği göz önüne alındığında Arda Güler için iyi bir ilk izlenim bırakmak çok önemli. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan erken elenmesi, Türk oyuncunun eleme maçlarında oynayacak ve bu nedenle tatillerini uzatacak olan takım arkadaşlarına kıyasla Dünya Kupası'ndan sonra takıma ilk katılacak isim olacağı anlamına geliyor. Arda Güler'in milli takımda yer almayan diğer oyuncular gibi 13 Temmuz'da Valdebebas'ta olması neredeyse kesin. Real Madrid açısından bakıldığında bu Mourinho için iyi bir haber. Çünkü önemli bir oyuncusu beklenenden daha erken kadroda olacak. Dahası Madrid Arda'nın 13'ünde Valdebebas'ta olmayı planladığını zaten biliyor. Ancak Dünya Kupası turnuvasından sonra 3 haftalık tatiline daha da yaklaşması için birkaç gün daha izin verebilir arkadaşlar. Arda Güler'in ben şu an yerinin kesin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü milli takımdaki verdiği performansı baz alabilir Jose Mourinho. Geçmiş sezona belki bakmayabilir. Yani Dünya Kupası'nda iyi bir performans da elde etmiş olsaydı hem bizi mutlu etmiş olacaktı hem de kendi kariyerini garanti altına almış olacaktı. Şöyle diyenler de var. Arda Güler neden milli takımda iyi oynayamadı? Şimdi şöyle diyelim, biz Mbappe'yi çok sevmiyoruz biliyorum.
Ama önünde Mbappe var. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu var. Yanında Valverde var. Tchouaméni var. Orta sahada da hayalet gibi oynayan Hakan Çalhanoğlu ile beraber oynuyor ve kendisi de hayalet oluyor Arda Güler'in. Ya kanatta Vinicius Junior gibi birisi varken Barış Alper'le oynuyor mesela. Anladınız mı? Bunu da baz almak gerekiyor arkadaşlar. Biz de eleştiriyoruz. Ben de eleştirdim. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, bunlar bizim sevdiğimiz oyuncular ama haklarının da hakkını vermek gerekiyor. Eleştirmemiz gereken yerde de eleştirdik zaten Arda'yı. Evet, Defense Central gazetesinden yine haberler var. Orta saha oyuncularıyla ilgili transfer haberleri var arkadaşlar. Ve burada yine bir Arda Güler yazısı da var. Arda Güler uzun vadeli bir proje. Onu satmak istemiyorlar. Bu yüzden kalacak. Kamavinga zaten yerini kaybetmişti ve rotasyonda marjinal bir oyuncu olurdu. Valverde ise yedek oyuncu olacağı için takımda bu yeni rolü kabul etmek zorunda kalacak diyor arkadaşlar. Real Madrid'de hangi orta saha oyuncuları satılacak? Kamavinga, Ceballos mu gidecek? Valverde mi satılacak? Kimler yedekte kalacak? Bakalım. Evet, İspanya'nın en büyük gazetelerinden birisi, haber sitelerinden birisi asa düşmüş Kerem Aktürkoğlu. Aktürkoğlu Dünya Şampiyonası'nda olay yarattı. Türk futbolcu Paraguay maçında birkaç taraftara hakaret etti. Taraftarlar milli takımdan ihraç edilmesini talep ediyor. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Kerem Aktürkoğlu taç çizgisinin orada dışarı çıktığında Türk taraftarlara sanırım küfür ediyordu arkadaşlar. Aktürkoğlu Paraguay maçının ikinci yarısının başında kendi taraftarlarıyla üzücü ve talihsiz bir olay yaşadı. Taraftarlar teknik direktör Montella'dan onu gelecek kadrodan çıkarmasını bile istiyor. Bu olay Türkiye milli takımının Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yaşadığı gergin duruma bir yenisini ekliyor. Paraguay'a karşı oynanan ikinci maçta ABD maçında da etkisiz bir performans sergileyen Türk kanat oyuncusu bir forvet oyuncusu olarak oynadığı rol nedeniyle ev sahibi taraftarlardan yüksek sesle yuhalanarak oyundan çıkarıldı. Aktürkoğlu bu duruma kötü tepki verdi, öfkelenerek taraftarlara hakaretler yağdırdı arkadaşlar. Bu görüntüyü hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fenerbahçeli oyuncu yedek kulübesinde oturmadı. Sahaya çıkmak için kendisini bekleyen takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'ı selamlamadan doğrudan soyunma odasına gitti. Bu olay sosyal medyada da eleştirildi. X adlı sosyal medya ağında yapılan paylaşımda Aktürkoğlu Türkiye'den defolsun yazıyordu. Evet, haberi de İspanya'nın büyük haber sitesi olan ASA'da düşmüş olay. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum dostlar. Like attıktan sonra hype haklarınızı da kullanmayı unutmayın. Bugün çünkü pazartesi arkadaşlar. Yenilendi hype hakları. Mbappe'nin açıklamaları var. Hızlıca okuyacağım. Paris Saint-Germain gibi oynamamız mı gerekiyor? Kazanma alışkanlığı olan takımlar her zaman modern futbolu etkilemiştir. Bize Real Madrid, Barça'yı kopyalamamız söylendi ve şimdi Paris Saint-Germain'in futbolunu kopyalamamız gerektiği söyleniliyor diyor. Kazananlar her zaman başkalarını etkilemiştir diyor. İlk maçımda 2 gol atmak büyük sahnede yeteneğimin boyutunu göstermeye yeterli değil diyor. Olise süper bir oyuncu, her maçta bir şeyler yaratma yeteneğine sahip, farklı bir şeyler yapma. Onun bizimle olmasından memnunuz diyor. Messi'nin gol atacağını biliyordum. Takımımın mümkün olduğunca en uzak mesafeye gitmesine yardımcı olmak için gol atmaya devam edeceğim. Ve elbette gol atarak rekorun, Dünya Kupası tarihindeki en çok gol daha da yakınına geleceğim diyor arkadaşlar. İddialı konuşuyor. Mbappe, ben, Haaland, Kane ve Messi arasında kim daha iyi? Messi kesinlikle Cristiano Ronaldo ile birlikte en iyisi diyor. Emekli olmadan önce MLS'te oynamak belki, bilmiyorum. David Beckham her zaman benimle bunun hakkında konuşur diyor gülerek. Haaland ile karşılaşmak mı? Şu anda onu düşünmüyorum. Belki onlar bizi düşünüyor ama ben sadece Irak'ı düşünüyorum diyor. Dembele ilk maçta zorlandı mı bunu bilmiyorum. Maçı 2 kez tekrar izledim. İlk yarıda o bizim en iyi hücum oyuncumuzdu. İkinci yarıda Olise ve ben belirleyiciydik ama o da önemliydi. Dembele çok sakin, o Ballon d'Or kazananı. Grubun ve ekibin güvenini taşıyor. Fransa milli takımının nasıl işlediğini çok iyi biliyor. Sezon sonunda sakatlandığını unutmamalıyız. Daha iyi olacak ve bizim için belirleyici bir oyuncu olacak diyor. Mbappe hidrasyon molaları hakkında görüşüm. Oyuncuların görüşünü sormamalısınız. Çünkü görüşümüz çok değişiyor. Takımım domine ediyorsa ritmi bozuyor. Hava sıcaksa mutluyum. Herkes yeni kurallardan şikayet eder. Uzun vadede nasıl gittiğini göreceğiz diyor. Antrenörlük yapmayı düşünmüyorum. Ben sadece bir futbol aşığıyım. En küçük detayları öğrenmeyi ve anlamayı seviyorum diyor. 40 yaşında futbol oynamayacağım. O zamana kadar beni siz çoktan kovmuş olurdunuz diyor Mbappe. Conceição, Ronaldo gibi bir golcü tarihte yok ama bizim ona pas atma zorunluluğumuz da yok. Kim daha uygunsa ona pas atarım diyor. Muslera Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci olan Taffarel'in rekoruna ortak olacak. Yeşilburun Adaları maçıyla beraber buna ortak oldu. Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia. Yamal kesinlikle dünyanın en iyi futbolcusu. Ayrıca emin ellerde. Eller günahkar diyorum ben buna. Ali Reza, Belçika-İran maçının en iyi oyuncusu seçildi, kaleci.
7 kurtarış, 3 hava topu alma, 1.70 kaleye gelen gol beklentisi, 9.2 ile oynamış. İran kalecisi Ali Reza'nın bu kurtarışı hala aklımdan çıkmıyor arkadaşlar. Bu kurtarış hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten inanılmaz bir refleks hamle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen bize destek olmak için like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. 1000 like gelirse bu videoyu çok sevinirim. Daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açın ve canlı yayınları da kaçırmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.